Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Warrior karakterinin kullandığı itemlere değineceğiz. Detaylıca özelliklerinden bahsedip kıyaslayacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Warrior taban dayanıklılığı yüksek olan bir sınıf. Bu yüzden atak ağırlıklı gitmek işimize yarayacaktır. Elbette defans da bizim için kıymetli. Tek el veya çift el silah kullanabilir. Ayrıca kalkan da takabilir. Hangisini ne amaçla kullanacağımızı açıklayıp bu kararları sizlere bırakıyorum. Küpelerden başlayalım. Warrior'ın takabileceği 4 tane küpe bulunur. Warrior Earring, Platinum Earring, Opal Earring ve Mino Earring. Rogue itemlerini tanıttığım videoyu izleyenler ortak özellikleri fark etmiştir. Karakterlerin taktığı itemlerin diğer karakterler için de bir karşılığı var. Örneğin Opal Earring, Rogue'un taktığı Silver Earring iteminin aynısı. İkisi de 10 def ve 8 STR veya Dex veriyor. Buradan da aynı kıyası yapabiliriz. Örneğin yine sınırsız bütçemiz varmış gibi bir item dizecek olsaydık Warrior Earring çok sönük kalırdı. Resist ihtiyacımızı karşılayacak item Mino olmalı. Ofansif oynamak isterseniz Opal, yarı ofansif oynamak isterseniz Platinum tercih edebilirsiniz. Ben olsaydım Platinum tercih etmezdim. Nedeni ise oyunda en fazla 14k can olabiliyor. Warrior yapısı gereği dayanıklılığı yüksek olduğundan HP değerleri de çok yüksek. Birçok itemle zaten 14k HP ulaşabiliyor. Bu yüzden tercihim bir Mino, bir Opal'den yana olurdu. Bütçeniz yetersizse Dual Mino da yapabilirsiniz. Kolye olarak 2 tane ofansif, 1 tane defansif takı tercihimiz var. VDN, AOS, Iron Neck. Yine HP ihtiyacımız olmadığından atak kolye tercihim AOS'tan yana olurdu. Iron Neck anti setimiz olarak kullanılabilir. Bütçeniz yetiyorsa en azından 0 bile olsa üstünüzde daima bulunmalı. Belt olarak tercihimiz standarttır. Bence oyunun en güzel takılarından birisi olan SOS. Hem antileri var, hem HP var, hem atak var. Ne ararsanız bir itemde olduğundan başka bir anti belte gerek yok. Ancak daha çok atak isterseniz SAS da tercih edebilirsiniz. Jamadar anti olarak da Pontus veya Taurus belt tercih edilebilir. Ring olarak 3 tane tercihimiz var. Foverin, Heros, Rock ve Diamond Ring. Burada yine en yüksek STR olarak Diamond Ring göze çarpıyor ama bu yanlış bir tercih olurdu. Evet, dayanıklılığımız fazla diye atağa yönelmeliyiz demiştim. Ancak bu kadar da değil. Çünkü gidip Opal, AOS, SAS, Diamond gibi itemleri takarsanız kağıt olursunuz. Warrior değil Mage oynuyor olursunuz. O yüzden dengeli gitmeliyiz. Örneğin küpelerden birini Opal, diğerini Mino yaptık mı dengeleriz. Belt, Sos, Neck, AOS ise dengelemek için Rock veya Heros takmak en doğru tercih olacaktır. Dilerseniz ringi Diamond yapıp diğer taraflardan da daha defansif tercihlerde bulunabilirsiniz. Bu tamamen sizin bütçeniz ve keyfinize kalmış. Dual Heros takarsanız 40 defans, 4 HP kaybedersiniz. Ancak 2 STR ve resist kazanırsınız. Tercih sizlerin. Foverin ise düşük bütçeli Warrior'ların en iyi tercihi olabilir. Ancak diğerlerini alma şansınız varsa tabii ki ikinci planda kalacak. Zırh olarak birçok tercih var. En zayıftan en kalitelisine kadar sırayla paylaşayım. FP, Chitin, Shell, Dragon Shell, Krovaz, Holy. Rock videosunu seyredenler bilecektir. Dragon Shell, Krovaz ve Holy set itemlerdir. Set halinde giyildiğinde bonus özellikler kazanır. Ayrıca defans bakımından da ciddi fark olduğundan tercihimiz bu üçü üzerinde yoğunlaşıyor. Set özelliklerini de zaten görüyorsunuz. Ayrıca bunları set halinde giymek zorunda değilsiniz. Buglu set ya da kombin set de yapabilirsiniz. Genelde Warrior oyuncuları kombin set yaparak HP'den kaybederek atağa yükseltiyorlar. Örneğin 7 Holy ya da 7 Crow set giyince parça başı 12 STR veriyor. 5 parça giyince 60 STR kıyafetten geliyor. Ekstra 15 bonus ile birlikte toplamda 75 STR kazanmış oluyor. Kombin set yaparsak kafalık kolluk Krovaz, göğüslük donluk Holy ve ayaklığa artı 9 herhangi bir item takıyoruz. FP, Chitin, Shell hepsi olabilir. Çünkü Holy ve Krovaz'ın 9'u aşırı pahalı. Böylelikle 2 parça Krovaz'dan bonus olarak 10, 2 parça Holy'den 12 STR alıyoruz. Toplamda ayaklıktan 19, diğer 4 parçadan 12 STR alıyoruz. Sadece kıyafetler 67 veriyor ve bonustan aldığımız 22, 89 STR'ye ulaşmamızı sağlıyor. Set giyildiğinde toplam STR 75, kombin set yapıldığında 89 STR'yi görebilirsiniz. Elbette burada HP ve defans gibi kayıplarımız var. Ancak atağa yönelik oynayanlar bunu yapıyor. Genellikle tercih edilen bir yöntemdir. Son olarak silahlardan bahsedelim. Warrior tek el veya çift el silah takabilen bir karakter. Aralarındaki fark vuruş hızı ve hasar olarak ikiye ayrılıyor. Çift el bir silah taktığınızda hasarı daha fazla ama daha ağır vurur. Tek el 2 tane silah taktığımızda vuruş hızımız artar ancak hasarımız biraz daha azalacaktır. Warrior oyuncularının neredeyse tamamı çünkü tek el silahların performansı hakkında bence bilgi sahibi değiller. Diğer oyunculara karşı savaşlarda elbette çift el kullanmalıyız. Çünkü ne kadar hızlı vurduğumuz değil, en kısa sürede ne kadar çok hasar çıkarttığımız önemli.
Ancak bu durum moblara karşı böyle değil. Bu yüzden mob keserken en yüksek verimi tek el silahtan alırız. Hızından dolayı uzun vadede çok daha iyi hasarlar çıkartabilirler. Ayrıca tek el silah kullanarak diğer tarafa kalkan da takabiliriz. Böylelikle hem pasifimizden gelen özellikler ikiye katlanır hem de kaçarken ölmemiz oldukça zorlaşır. Şimdi biraz bu silahları tanıyalım. Tek el silahlardan başlıyorum. Sayısız silah var ancak en kötü ihtimalle elimize Totemik 7 takmalıyız. Bütçeniz yetiyorsa Lugias ya da Murki de çok iyi tek el silahlardır. Atak olarak en iyi tercihimiz ise Nebiros'tur. Krovaz bir item olup ekstra özellikleri de bulunmaktadır. Hem de atığı diğer tek el silahlardan fazladır. Çift el silahlar ise yine çok fazla ancak aralarından birkaç tanesi en aktif kullanılanlardır. Glaive, Quest MS, Raptor, HB, Buju ve Dark Knight Spear'dır. Glaive ve Raptor ataklarına bakılarak takılan Spear cinsi silahlar ancak Quest MS ekstra özellikleri bulunan Sword bir itemdir. Ayrıca hızı slow olduğundan diğerlerine göre daha hızlıdır. Görevi yapılıp artı basılırsa efektif olarak kullanılabilir. Buju ve DKS ise en iyi itemleridir. İkisi de aynı hata bulunan itemlerdir ancak DKS ekstra patlama özelliği olan bir itemdir. %2 ihtimalle vurduğu yetenek patlar ve etrafındakilere patlayarak hasar verir. Bu R ile de çalışıyor. Hasarı azımsanmayacak değerlere ulaşabiliyor. Yere vurma skill'leriyle kombolandığında alan etkili yüksek hasarlar çıkartacaktır. Buju daha uygun fiyatlara satın alınabilir bir itemdir. Warrior'ın takabileceği en sağlam itemdir diyebiliriz. Tabii ki her itemin artı seviyesine göre de bu durumlar değişiklik gösterebilir. Aktif kullanılan tüm itemleri anlattım. Buradaki itemlerin tamamı örnektir. Fiyatlarına bakmadan sadece özelliklerini kıyaslamaya gayret ettim. Fiyatlarını da dahil edecek olsaydık durumlar çok fazla değişebilirdi. Sınırsız bütçemiz varmış gibi düşünerek örneklendirdim. Sizler bütçenize ve oynanış stilinize göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 19. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.